Arılar. Doğada yıllardır bıkmadan çalışan, kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi olan balın üreticileri. Çiçeklerden ve meyve ağaçlarından topladığı nektarlar sayesinde bu lezzetli yiyeceği üretiyorlar. Bitkilerden ayaklarına bulaşan polenleri ise diğer bitkilere taşıyarak döllenmeyi sağlıyorlar. Hala duymamış olabilirsiniz ancak dünya üzerindeki arı popülasyonu ciddi tehlike altında. Durum böyle olunca Einstein'ın yıllar önce söylediği "arılar yok olursa ilerleyen yıllarda insan nesli de yok olur" sözü akıllarımıza geliyor. Arıların neslinin tükenmesi insanlık için büyük bir problem olacak gibi. Bu neslin tükenmesiyle polen taşınmayacak ve bitkiler arası döllenme çok zor olacak. Bal arıları doğamız için o kadar önemli ki yok olmaları halinde beraberinde binlerce ekin de yok olacak. Ekinlerin yok olmasıyla ekmek ve makarna gibi gıdalardan mahrum kalacağız. Sadece gıda değil, bahsettiğim ekinler arasında pamuk da var. Pamuk tarımı yapılamadığı zaman tekstil sektörü ağır bir darbe alacak ve birçok kıyafet üretilemeyecek. Birçok sebze ve meyve tüketilemez hale gelecek. Ardından onlarla beslenen hayvanlar yok olacak ve belki bir süre sonra da biz yok olacağız. İşin bir de ekonomik boyutu var. Dünya üzerinde her yıl polenlenen bitkilerin mali değeri 265 milyar dolar civarında. Arıların yok olmasıyla birçok devlet önemli bir gelirini kaybedecek ve maalesef son 20 yıldır arı kovanlarının sayısı yarı yarıya azaldı. Bal arıları ölüm kalım savaşı veriyor. Eğer kaybederlerse insanlığı büyük bir kaos bekliyor. Doğanın güzelliğini korumak için değilse bile hayatta kalmak için çevremizi korumak zorundayız. Arıların doğa için önemi oldukça büyük. Ancak korkutuculukları da öyle. Her ne kadar masum görünseler de her yıl dünya üzerinde onlarca insanı zehirleyerek öldürüyorlar. İnsanların birçoğu arılardan ve arı sokmasından korkuyor. Bu oldukça haklı bir korku. Çünkü arılar böcek sınıfının en tehlikeli ve en öldürücü canlıları. Özellikle yaz aylarında arı sokma vakalarıyla sıkça karşılaşılıyor. Bu aylarda sarı yaban arıları, bal arıları ve eşek arısı sokmalarına daha çok rastlanıyor. Eşek arıları diğer arılardan daha iri ve daha tehlikeli. Arının türü olduğu kadar zehrini akıttığı yer de önemli. Göz ve ağız çevresinden sokulmak insan sağlığı için ciddi risk oluşturuyor. Peki arı sokmasını nasıl anlarız? Arı sokması sonucunda 1-2 gün içerisinde vücutta kaşıntı ve kabarıklıklar oluşuyor. Arı sokmasına karşı alerjiniz yoksa kaşıntı ve kabarıklıklar ortalama bir hafta içerisinde kayboluyor. Ancak alerjiniz varsa durumun önemi oldukça fazla. Arı alerjisi olan birisi kaşıntı ve kabarıklıkların yanı sıra daha ağır belirtiler gösteriyor. Aniden fenalaşma, vücutta kurdeşen oluşması, boğazda ödem, ses kısılması, nefes darlığı bu belirtilerden bazıları. Bu belirtiler hemen olabildiği gibi 1-2 saat içerisinde de kendini gösterebilir. Arı alerjisine bağlı ölüm olayları genellikle 50 yaşın üstündeki erkeklerde daha fazla görülüyor. Deniz kenarındayken ya da arkadaşlarınızla piknik yaparken bir arı tarafından sokulabilirsiniz. Hissedeceğiniz şey yanma hissi ve derin bir acı olacak. Elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Çünkü arının iğnesinin içeride uzun süre durması kişi için tehlikeli olabilir. Bir arı tarafından sokulduğunu anladıktan sonra öncelikle sokulduğun iğneyi görmeye çalışmalı, ardından iğneyi tırnaklarınla ya da bir cımbızla çıkarmalısın. İğneyi çıkarırken kredi kartı ile kazımaya çalışma. Bunu yaparsan vücuduna daha fazla zehir yayılacaktır. İğneyi çıkardıktan sonra sokulan yer soğuk su ve sabunla yıkanmalıdır. Ardından ağrıyı ve acıyı dindirmek için buz tedavisi yapılmalıdır. Sokulan yer el ya da ayaktaysa yukarı doğru kaldırılmalıdır. Böylelikle bölgedeki şişme azalacaktır. Teknoloji ilerleyip insan nüfusu arttıkça
İnsanların doğaya verdiği zarar da giderek artıyor. Arılar yok olduğunda insanlığın da yok olacağı söylentisini yıllardır duyuyoruz. Bilinen ilk arı fosili 100 milyon yıl, ilk insan fosili ise 300 bin yıl öncesine ait. Yani biz yokken arılar vardı. Umarım bizimle birlikte milyonlarca yıl daha yaşamaya devam ederler. Video burada sona erdi. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.